Evet sevgili dostlarım, sürekli karavanın tanıtımı soruluyor. Tanıtım videosunu biraz geciktirdik, kusura bakmayın. Biz bu arada bir tatil bile yaptık. Şimdi tanıtım videosu için sizleri karavanın yanına alıyorum. Öncelikle karavanımızın dışından başlayalım. Üstüne demirden bir sepet yaptırdık. Bu özel bir tasarım oldu. Üzerine 2 tane sis lambası bıraktık. Yedek lastiği içinde 2 tane bijon sıktırdım oraya. O da güvenli bir şekilde orada duruyor. Burada bir valizimiz var. Fakat yağışlardan dolayı valiz biraz yamuldu. Dışında bu camları kapattık. Bunları ben boyadım zaten, biliyorsunuz. 30 santim civarında arabanın arka tarafına gelecek şekilde yukarıya çıkmak için bir merdiven yaptırdık. Yakıt deposunda sıkıntısı yok. Şöyle göstereyim. Buradan rahat bir şekilde yakıtımızı alabiliyoruz. Arabada başka ne işlemlerimiz var? 2 tane arkaya biliyorsunuz cam bırakmıştık. Bazı stickerlar falan yapıştırdık. Burası mutfak camı. Şimdi hep beraber arabanın üstüne geçelim. Evet, buradan çekmeye başlayayım arkadaşlar. Geniş bir oturma alanı yaptırdık. 2 tane güneş panelimiz var. Bir yedek lastiği var. Yedek lastiğin arkasındaki boş kısımda su deposu var. Bu da su deposunun hortumu. Peki su deposunu niye söktük? Kış memleketinde olduğumuzdan dolayı su donuyor. İçinde depo çatlamasın diye su deposunu söktürdük. Arabamızın tavanı gayet eğlenceli ve neşeli oldu. Üzerinde kahveler içtik. Güneş panellerimizi temizlemekte zorluk çekmedik. Sürekli ulaşabildik. Sepet ve oturma alanı bizim için çok iyi oldu diyebilirim. J9'dan karavan olmaz diyenler nasıl bir kafa yaşıyor? Bunu gerçekten anlamış değilim. J9'dan karavan olur. Bence karavan için bulunmaz bir araç. Kapısının ortada olması bu aracı biraz daha kullanılabilir kılıyor bence. Evet sevgili dostlarım, şimdi aracın içindeyiz. Sizlere yavaş yavaş aracımızı tanıtalım. Böyle açılır kapanır kayar perde, karavan perdesi kullandık. Böyle dekor yazılar yaptık. Gömme bir ocağımız ikili. İnvertör ilk çalıştığı zaman böyle sesli, sonra sesi duruyor. Sonrasında şurada bir tüpümüz var. Burada bir pompamız var. Böyle mumlarımız. Burada bir dolabımız var. Dolabımız büyük. Biraz dağınık haledar, kusura bakmayın. Geniş bir dolabımız var. Buzluklu, gayet yeterli oluyor. Bu 220 ile çalışıyor. Onu belirteyim. Sonra burada üst raflarımız var, saklama alanlarımız. Burada kavanozlarla beraber kahvemi, çayımı, şekerimi, baharatlarımı burada tutuyorum. Burada bir saklama alanı daha yaptık. Tencereler, demlikler gibi saklama alanları. Tavanı zaten biliyorsunuz, led lambalar yaptık. Tavanın üzerine cila çektik. Televizyonumuz var. Böyle bu tarafa doğru açılabiliyor. Hatta dışarıya doğru bile çevirebiliyoruz. Bu ayak, teleskopik ayak bizim çok işimize yaradı. Burada oturma alanımız var. Burası 1.75'e 1.75 yatak oluyor. Teleskopik masa düştüğü zaman tam bu hizaya geliyor. Şu yandaki 2 minder masanın üzerine geliyor. Burası 1.75'e 1.75 kocaman bir yatak oluyor. Boyu çok uzun olan varsa da şurası da ayak uzatılabiliyor. O zaman da 1.90'a kadar kullanım alanı oluyor. Böyle girişe bir dergilik gibi bir şey yaptık. Burada invertör hava alsın diye böyle delikli ahşap kullandım. İnvertör fanla çalıştığı için hava alsın istedim. Şimdi size başka bir şey göstereceğim. Burada ve burada arkadaşlar 2 adet depolama alanı mevcut. Bu arka bagaja kadar uzanıyor. Bu depolama alanlarım.
Açayım mı? Göstereyim. Çok geniş bir depolama alanı. Burada tamir malzemelerim, çadırım, sandalyelerim, balık malzemelerim hepsi burada duruyor. Depolama alanı da bizim için gerçekten mükemmel oldu. Yani şu gördüğünüz iki tarafta komple depolama alanı arkadaşlar. Hatta bu akü ve invertörün olduğu yere bile depolama alanı olarak kullanabiliyoruz. İki tane arkada perdemiz var. Burada yine kayar perdeler. Üste bir göz yaptık. Burada kitaplarım var. Bu dolapta üst rafta bizim işimizi çok fazlasıyla gördü. MPPT cihazını buraya bıraktım. Oturma yerinin karşısında. Oradan kontrol edebiliyoruz. LED lambalarımız var. Böyle daha güzel göründü. Burada elektrik panomuz var. 220 ve 12 sigorta tablaları. Burada bir kontrol ünitemiz var. Burada 12 voltu tamamen kesme düğmemiz var. Burada yine tablolarımız mevcut. Burası akü dolabı. Bunun altında sadece akü var. Aküyü ayrı bir yere yaptım. Devre dışı bırakıp açmak için bir kontrol düğmemiz var. Burada gözlerimiz var. Biraz dağınık gözlerim, kusura bakmayın. Burası da çok geniş. Gayet her şeyimi bırakabildiğim dolaplarım oldu. Karavanda sürekli bunu taşıyorum. Bunu bazen soruyorlar, niye taşıyorsun gibi. Şimdi bu su terazisi arkadaşlar. Karavanı park ettiğinizde sağlıklı ve rahat bir uyku çekebilmek adına su terazisini sürekli karavanda bulundurmanız gerekiyor. Zeminin düzlüğünü buradan daha iyi ölçebiliyorsunuz. Burada öne geçiş için bir kapı yaptık. Bu kapı da kilitli. Buraya bir kilit sistemi taktım. Kendimize bir kahve yapalım. Bu arada su deposunu niye söktün diyen arkadaşlarım vardı. İçindeki buzu görebiliyorlardır umarım. Ne yazık ki soğuk bir memlekette yaşıyoruz. O yüzden buna mecburuz. Kışın ısıtma sistemim yok karavanda. Şöyle bir şey aldım. Tüpüstü ocak diye geçiyor. Bu karavanın içini gayet güzel ısıtıyor. Fakat bunu yakıp uyumuyorum çünkü bu tehlikeli. Ne kadar tüp sızdırmaz deseler de sızdırdığına eminim. Şimdi arkadaşlar biraz konuşalım, muhabbet edelim ve videomuzu sonlandıralım. İyisiyle kötüsüyle bir karavan maceramızın sonuna geldik. Bu size bu karavanla alakalı yaptığım son videom. Karavan şöyle tanımlayayım. Karavan benim için gerçekten çok zor bir unsurdu. Başta düşünmek çok kolay ama sonrasında uygulamak gerçekten çok zor. İşe başladığınızda bir nevi zorluklar yaşıyorsunuz. Hiç göze katmadığınız masraflar çıkıyor. Çok basit gördüğünüz yeri çok zor bir şekilde yapabiliyorsunuz. Hatta yapamayabiliyorsunuz. Karavan çok uğraştırdı. Öyle söyleyeyim. Tam 4 aylık bir serüven. 4 aylık serüvende son günümüze geldik. Şükür bitirdik. Benim karavan yapmadan önce bir hayalim vardı. Bu karavanı yapıp daha güzel rotalara çıkıp yeni yerler keşfetmek. Bir hayalden öteydi. Bir tutkuydu. Ben tutkumu, hayalimi gerçekleştirip hedefime ulaştım diyebilirim. Karavanımız güzel oldu bence. Karar sizin. Hani ben kendim yaptığım için bana çok güzel geliyor bazı noktaları. Sizler beğenmeyebilirsiniz. Aa burası çok kötü olmuş diye eleştiriler de yapabilirsiniz. Tüm eleştirileri açığım. Yapamadığımız bir yer, beceremediğimiz bir yer varsa söyleyin. En azından bir sonraki seferde kendimizi düzeltelim. Bu karavanı satabilirim. Yeni bir projeye başlayacağım. O projede sürpriz olsun. Biraz daha zor bir proje olacak. Biraz size masraflardan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar araç hariç benim masrafım 130 bin civarı tuttu. Yani araç şu anda 120-130 bin lirada araç ediyor. Yaklaşık 260 bin liraya mal ettik diyebilirim karavanı. Bu tabii tüm işçiliği bana ait neredeyse. Sadece mobilyalarda biliyorsunuz Yılmaz kardeşim yardımcı oldu. Biraz daha maliyeti düşermiş oldum. Karavanımda hiçbir problem yaşamadım. Tatile gittim geldim söylediğim gibi. Gayet keyifli, güzel bir tatil oldu. Yolda bir kere sadece arıza verdi. O da bir hortum kesiğiydi. Bağlandığı noktadan kırılmıştı. Onu düzeltip yoluma tekrar devam ettim. Biliyorsunuz arkadaşlar şu anda ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemdeyiz. Maliyet videosu sizi ne kadar tatmin edecek? Bu videoyu belki 2 sene sonra, belki 10 sene sonra, belki 5 sene sonra izleyeceksiniz. Çok bir anlamı olmayacaktır. Evet sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Karavan tanıtım videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle.